Herkese merhaba. Bugün şahane bir menüyle karşınızdayım. İftara çok güzel bir menü hazırlayacağız arkadaşlar. Bu arada ben ses kaydını yaparken arkadan ses gelirse arkadaşlar cama yağmur damlaları vuruyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Sanırım fırtına var. Şimdi tarifimize başlayalım. Kullandığım malzeme miktarlarını gördünüz. 1 adet soğanım, 1 adet kırmızı biberim, biraz da yeşil biber kullandım. 3-4 diş de sarımsak kullanacağım arkadaşlar. Onları güzelce blenderdan geçiriyorum. Daha doğrusu robottan geçiriyorum arkadaşlar. Çok güzel incecik olacaklar ve biz bunu beyti içi için kullanacağız. Çok ama çok pratik bir beyti yapacağız sizinle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robottan geçirdiğim malzemelerimi kıymamın üzerine koyuyorum. Ne kadar çok yapacaksanız o miktarda kıyma kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tepsi, küçük bir tepsiyle yapacağım için az miktarda kullandım. Üzerine maydanoz doğramıştık. Onu da ilave ettikten sonra baharatlarını eklemeye geldi. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım baharatlar bu şekilde. Tuz, kırmızı pul biber, kimyon, biraz da karabiber kullandıktan sonra üzerine de çok az sıvı yağ ilave ediyorum. Ve gördüğünüz gibi yoğurmaya başlıyoruz. Tıpkı köfte yapar gibi bütün malzemeler birbirine geçene kadar yoğurduktan sonra görüyorsunuz içimiz hazır. Üzerine sürmek için biraz sıvı yağ ve tereyağı karışımı eriteceğim arkadaşlar. Bundan biraz daha kalabilir, hiç sorun değil, daha sonra tekrar kullanacağız onu. Hazır yufkayı gördüğünüz gibi ikiye katladık ve yanlarından biraz daha kıvırıyoruz. Hazırladığımız içi gördüğünüz gibi uç kısmında çok az bir boşluk kalacak şekilde koymaya başlıyoruz. İnce uzun olacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz, ayrıntılı şekilde gösteriyorum sizlere. İçini istediğiniz dolulukta koyabilirsiniz arkadaşlar ama çok fazla koymamanızı tavsiye ederim. Bu sefer yufkanız yırtılabilir. Sarmaya başladık. Gördüğünüz gibi rulo halinde bitene kadar yufka sarıyoruz. Daha sonra da keseceğiz. Keseceğimiz boyut da yine arkadaşlar 2-3 parmak kalınlığında olabilir. Daha fazla isterseniz daha fazla da olabilir ama 2-3 parmak iyidir. Gördüğünüz gibi size gösteriyorum ayrıntılı şekilde. Annem gösteriyor. Daha uzun olmasına hiç gerek yok. Bu büyüklük gayet iyidir. Bu arada kıymalı harcı yaptıktan sonra 1-2 saat kadar dolapta bekletirseniz dinlenirse çok güzel olur arkadaşlar. Biz dinlendiremedik. Bu yüzden de biraz dağılıyor. Dağılmaması için dediğim gibi dinlendirebilirsiniz. Dinlenmese de yine de çok güzel. Yufka onu tutuyor. Gördüğünüz gibi tereyağlı karışımımızı yufkaların üzerine sürüyoruz. Önceden ısıttığımız 190-200 derece arası fırında kızarana kadar beytileri pişiriyoruz arkadaşlar. Yağdan biraz kaldı görüyorsunuz, onu da sosunda kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şehriye çorbası yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi yağın içerisinde biraz kavuruyoruz. Böyle daha lezzetli oluyor. Kavurduktan sonra içerisine biz 2 çeşit salça kullandığımız için 2 çeşit salça koyuyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz tek çeşit de koyabilirsiniz. Yine damak zevkinize göre miktarları da artırabilirsiniz. Biz biraz domates ve biraz da biber salçası koyduk. Onları da güzelce kavurmaya başladık. Bu sıralar hastalıklar çok arttığı için arkadaşlar bu tarz çorbaları yapıp içmekte fayda var. Birazdan içerisine kemik suyu da koyacağız. İlikli kemik suyu. Gerçekten çok şifalı oluyor. Bol bol yapıp içelim arkadaşlar. İçerisine baharatlarını koymaya başladık. Çok az tuz ve biraz da nane ekledik arkadaşlar. Kuru nane bu çorbaya çok yakışıyor. Dilerseniz koymaya da bilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Çok az da pul biber ilave ediyoruz. Her zaman söylüyorum, bizim pul biberimiz acı değil. Siz acı pul biber ilave edebilirsiniz. Şimdi üzerine suyunu ilave ediyoruz arkadaşlar. Su sıcak değil. Bu arada normal çeşme suyu. Yaklaşık 1 litre su ekledik arkadaşlar. Eğer koyu kıvamlı olursa daha sonra kaynar su ilave ederiz. Şimdi içerisine ilikli kemik suyu da atacağımız için arkadaşlar riske girmek istemedik. İstediğimiz miktarda suyunu ekledikten sonra pişmesini bekliyoruz. Biraz piştikten sonra görüyorsunuz hafif hafif kaynamaya başladı. İlikli kemik suyunu koydum arkadaşlar. Kaynadı. Altını kısıyoruz. Güzelce pişmesini bekliyoruz arkadaşlar çorbamızın. Şimdi aşırı kolay bir tatlı yapacağım arkadaşlar. Size 2,5 su bardağı süt kullandım. Yine 1 su bardağından 2-3 parmak eksik olacak şekilde şeker kullandım arkadaşlar. Ama sizler şeker miktarını artırabilirsiniz. Benim gibi biraz daha az şekerli seviyorsanız bu miktar sizin için iyi olacaktır. Yarım su bardağından yine 1 parmak eksik olacak şekilde de irmik kullanıyorum. Ve bunları karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar.
Aşırı kolay, aşırı pratik bir tatlı arkadaşlar. Hazırlaması 15 dakikanızı bile almıyor. O kadar kolay bir tarif. Ben içerisine biraz portakal kabuğu rendesi koydum. O da çok güzel bir tat veriyor. Tavsiye ederim. Beytilerimiz fırından çıktı. Çok güzel kızardı görüyorsunuz. İçinin kıyması da güzelce pişti. Tatlım da bu esnada kaynadı. İçerisine bir tatlı kaşığının ucuyla tereyağı ekledim. Şimdi de çok az vanilin ekliyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Bir borcamın içerisine dökeceğim. Küçük bir borcam. Kıvamını görüyorsunuz. Sürekli karıştırdım arkadaşlar. Donunca daha fazla kıvam alacak. Göreceksiniz. Biraz şeklini düzelttikten sonra oda ısısına gelmesini bekleyeceğim. Geldikten sonra da dolaba koyacağım arkadaşlar. Güzelce soğuyacak. Şimdi pirinç pilavı yapıyorum. Beytinin yanına dilerseniz bulgur pilavı da yapabilirsiniz. Tavanın içerisine yağını koyduktan sonra şehriyelerimizi ekledik ve onları kavurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Dolu dolu bir iftar menüsü oldu. Gerçekten herkesin damak tadına hitap eden, herkesin sevebileceği tarifler oldu. Çorbam pişti, altını kapattım. Üzerine yıkadığım pirincimi ekliyorum şehriyelerin. Ve pirinçlerimi de kavurmaya başlıyorum. Pilav tarifinde daha önce de söylemiştim. Önemli nokta pirinci uzun uzun güzelce kavurmak. Dilerseniz üzerine tereyağı da ekleyebilirsiniz. İçerisine çok az da tuz ilave ettikten sonra sıcak suyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada biz çok az yapıyoruz pirinç pilavını. Siz kişi sayısına göre fazla yapabilirsiniz. Bizim evde pirinç çok fazla tüketilmediği için 1 su bardağından yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcak suyunu da ilave ediyoruz ve kapağını hemen kapatıyoruz. Buharıyla kısık ateşte güzelce pişecek arkadaşlar pilavımız. 1 su bardağı pirince de yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar su ilave ediyoruz arkadaşlar. Ama her pirince göre değişeceği için miktar vermek de çok doğru olmuyor. Genelde Osmancık pirincine farklı, baldo pirince farklı miktarlarda su ekleniyor. Şimdi de havuç tarator yapacağız arkadaşlar. Ben çok yakıştırıyorum masalara. Çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi havuçları güzelce rendeledikten sonra uygun bir tavanın içerisine aldık. Üzerine zeytinyağı akıttık ve zeytinyağı da şöyle güzelce kavuracağız. Evde süzme yoğurt yoktu. Ben de bu yöntemi Instagram'da görmüştüm. Hemen denedim. Gerçekten çok işe yarıyor. Peçete suyunu emiyor ve çok güzel süzme yoğurt oluyor. Akan su da aşağıda birikiyor arkadaşlar. Şimdi beyti için sos yapıyoruz arkadaşlar. Yazdan yaptığımız domates soslarından kullandık. Eğer evde yoksa domatesi rendeleyip de yapabilirsiniz. İçerisine de çok az domates salçası ekledik ve karıştırıyoruz. Sosumuz bu şekilde hazır oldu. Bu sos beytiye ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz taratorum pişiyor. Onu güzelce kavuruyorum. Rengi dönünce de ocaktan alacağım. Bu canlı parlak turuncu, mat bir turuncuya dönünce piştiğini anlıyoruz arkadaşlar ve ocaktan alıyoruz. Uygun bir tabağa koyduktan sonra gördüğünüz gibi yoğurdu üzerine döküyorum. O kadar güzel oldu ki yoğurt, bakar mısınız? Bildiğiniz süzme yoğurt oldu. Hiçbir farkı olmadı. Üzerine de ceviz gezdirdikten sonra benim sofram hazır arkadaşlar. Son aşamada gördüğünüz gibi beytiyi tabaklıyorum. Çorbam hazır. Onu kaseye koyuyorum. Hepsi birbirinden lezzetli oldu arkadaşlar. İftar için bu şekilde bir menü hazırladım. Hepsi birbirinden güzel oldu. Videomu beğenmeniz, yorum yapmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız benim için çok ama çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı iftarlar.